Çato ile yol nereye giderse. Yolculuğumun ilk günü Ankara Otogarı'ndan başlıyor. 8 saat süren uzun bir yolculuktan sonra İzmir Bornova'ya varıyorum. Selam, şu an İzmir'deyim. İşte 22 kilometre falan oldu. Bugün Özdere'ye gitmeye çalışıyorum. Otogar Özdere arası yolun son 10 kilometresi hariç oldukça rahat bir rota. Yolun son 10 kilometresinde de oldukça zorlayıcı bir tırmanış var. Bu zorlayıcı tırmanıştan sonra güzel bir manzara ve soğuk bir denizle ödüllendiriliyorsunuz. Özdere'de yakın arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Beraber çok güzel 3 gün geçiriyoruz. O havluyla oynuyor mu? Havludan kaçıyor mu? İkisi birden. Gel buraya. Servis edeyim mi? Özdere yolculuğu bitti. Şu an Özdere'den çıkıyorum. Bugün Efes'e, bir de gidebilirsem Kuşadası'na gideceğim. Hadi yolunuz açık olsun diyelim. Bay bay. Yolculuğumun 4. gününde ilk molamı Maydanoz Koyun'da veriyorum. Maydanoz koyu bitti. Şimdi tekrar yoldayım. İşte bir denize girdim, ferahladım. Efes'e gitmeyi çok istiyorum. Bence Efes'e gideceğim.
Efes'i bitirdim. Şimdi Kuşadası'na geçiyorum. Kuşadası yolu çok yorucu. 1 saattir yokuş tırmanıyorum ya. Efes sapağından Kuşadası 15 kilometre. 15 kilometrenin 6'sı tırmanış. Bir de yavaş tırmanıyorum. Böyle olunca iyice uzun sürüyor. Yolumuz uzun bakalım. Günün özeti. Bugün 80 kilometre sürdüm. Bugün ayın 31'i. Şurada bir yerde Özdere var. Özdere'den başladım. Selçuk'a geldim. Selçuk'ta Efes'e gittim. Efes'ten çıktım. Önce Kuşadası, sonra da Davutlar'a geldim. Şu an Davutlar'dayım. Yarın nereye geçeceğim bilmiyorum. Onu ayarlayacağım. Sonra tekrar yollardayız. Sağlamım, ölmedim. Eşyalar hazır. Tekrar yola çıkıyorum. Şu an Güzelçamlı Shell'deyim. Kahvaltı için mola verdim. Buradan gideceğim işte Muğla tarafına doğru. Çocukken bir kitap okumuştum. Güzelçamlı'nın Kayıp Panteri diye. Burayı oradan biliyorum. Öyle yani. Okuyun o kitabı da, güzel kitaptı. Görüşmek üzere. Milli Park'a geldim. Burada denize girip çıkacağım. Buradan Muğla'ya geçiş yokmuş. İtibariyle Milli Park'tan ayrılıyorum. İstikamet Didim muhtemelen. Şu an Davutlar'dayım. Söke'ye doğru gideceğim. Ya benim şanssızlığıma hep güneş saatine denk geliyor bu uzun yolculuklarım. Söke buradan 25 kilometre falan. Sabah denize gireceğim diye Milli Park'a gittim. O biraz şanssızlık oldu. Şanssızlık da değil, benim eşekliğim de. Yani güneş saatine kaldık. Bir 2 saate falan Söke'de oluruz diye düşünüyorum. Davutlar'dan Söke'ye giden yolda 3-4 kilometrelik çok çirkin bir yokuş var. Onu yeni bitirdim. Şu an yerden bayağı yüksekteyim. Göstereceğim kamerayı çevirip. İğrenç bir yükseklik ve inemiyorum da. Çok yorgunum dünden. Şu an Söke'den Didim'e giden yoldayım. İğrenç bir yol, dümdüz. Ne çıkış var ne iniş. Hava 900 derece falan. Ve ben cidden 5 kilometreden fazla aralıksız gidemiyorum bu yolda. Neden anlayamadım. Bugün verimsiz
geçti biraz. Şimdi internetten baktım. Tavşan Burnu diye bir şey varmış. Tabiat Parkı, dedim bari orada kalayım bu akşam. Özet olarak böyle. Az önce ateşli bir yokuşu çıkmakla meşguldüm ve yokuştan bitirimde karşıma bir anda bu çıktı. Çok güzel. Biri şurada kitesurfing yapıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dibime girdim ama her tarafım acı içinde. Çok yorgunum. 1 kilometre bile sürmek çok zor geliyor. Su bitti. Bir şey diyeyim mi? Bu bira gerçekten hak edilmiş bir bira. Günaydın. Bugün bayağı bok gibi uyandım. Şu an Didim'deyim. Didim'deki 2. günüm. Dedim bir gün dinleneyim çünkü artık Ege'den Akdeniz'e geçiyorum. Ondan burada bir misafirhane vardı, orada kalayım dedim. Birkaç eşyamı gönderdim, çanta biraz daha hafifledi. Bugün dinleniyorum. Dinlenip artık Akdeniz'e doğru yola çıkacağım. Umarım bayramdan önce Kaş'a varacağım. Evet, Didim hakkında yorumlarımı aktaracağım. Denizi bence çok hiç derin değil. Hep dizinizde kalıyor böyle. Deniz açısından pek tatmin edici değil. Ama çok huzurlu bir yer. Bayağı yani dinlenme günümde burayı seçtiğim güzel olmuş. İyice dinlendim, bayağı uyudum. Bugün sadece uyudum zaten. Hamburger yedim. Verimli bir gün oldu. İyice dinlendiğimi hissediyorum. Ondan yarın iyi bir yol yapacağım. Güzel, sakin. Önerilir. Ama deniz için gelmeyin. Günaydın. Oldukça sancılı bir sabaha uyandık. Bugün için bisikleti yükledim. Şimdi bir denize atlayıp geleceğim. Aldığım yerden çıktım. Tekrardan yollardayız efendim. Bu yol ayrımı turun en kritik yol ayrımlarından biri. Ya direkt çevre yolunu kullanarak Muğla'ya varacaktım ya da deniz kenarından ilerleyerek. Ben tabii ki deniz kenarından ilerlemeyi seçtim. Ama bu seçimimle beraber başıma neler geleceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ya Akbük, bayıldım. Çok güzel bir yer. Şöyle köyle köy arası, deniz köyleri arası, ilçeler arası yollara bayılıyorum. Muazzam. Ben dayanamıyorum, denize gireceğim ya. Acayip güzel bir yer. Şuna bakın. Çok güzel bir deniz molası oldu. Şimdi yola devam.
Çok duygusal bir andayız. Turun 300. kilometresi doldu. Şöyle göstereyim. Zor zamanlar. Kötü haber. Rotayı yamultmuşum. Ondan yolum bir 30 kilometre uzadı ama halledeceğim bence. Yani yorulduğum yere kadar. Şimdi rotaya geri dönüyorum. Suyum da bitmek üzere. Çok az suyum kaldı. Biraz riskli haldeyim. Düşecektim. Ondan bir benzin istasyonudur, bakkaldır, köydür bir bok bulmam lazım. Şu an Bozbük köyüne geldim. Bir su aldım, sonunda su buldum. Çok iyi geldi. Bir de dondurma falan aldım. Kötü bir haberim var. Arka lastiğimde ciddi bir sıkıntı var. Jant yerinden oynuyor. Tamir etmeye kadar çalıştım. Tamir edebileceğim kadar. Ama yapacak hiçbir şey yok. Oynamaya devam ediyor. Onu bir bisikletçi bulup tamir ettirmem lazım. Üzücü. Ama yola devam bakalım. Bugünün yolu çok zor ya. Geçmiyor. Uğraşıyorum. Gitmiyor yani, bitmiyor. Daha 5 saat sürmem gerekiyor. Bir de ondan sonra kamp yeri bulacağım. Arka tekerim oynuyor zaten, ona hiç güvenmiyorum. Öyle garip bir gün oluyor. Araba da geçmiyor, çok ıssız bir yerdeyim yani. Ne olacak hiç bilmiyorum. Bakalım. Tersliklerle dolu bir gün. Bisikletin kasetinin oradaki vidalar gevşemiş. Onlar da 17 numara. Ondan teker oynuyor ve frene değiyor ve süremiyorum. Yardım beklemekten başka hiçbir çarem yok. Bir adam geldi dedi. Ben sana 17 numara anahtar getiririm. Ben de getir abi dedim. Bakalım, belki gelecek, belki gelmeyecek, onu bekliyorum. O gelmezse bekleriz, bir otostop falan çekeriz. Bir yolu bulunur ya. Bak, şuradaki vida var ya, o vida maalesef gevşemiş durumda. O kadar kral bir abi ki şu giden bana bira getirdi. 17 numara anahtar getirdi, anlamadım. Adam bira getirdi ya, bira. Çok saçma. Lastiğim bozuldu. Abi dedim 17 numara anahtar lazım. Gitti köye kadar su getirmiş, bira getirmiş. İnanılmaz iyi bir karakter. Bir de bana leblebi bıraktı adam. Yancı olsun diye. İsmini öğreneyim de belgesele koyalım. Ben Bodrum'dayım. Hikaye zamanı. Ben bugün aslında Muğla'ya gidecektim. Ama yolda acayip saçma bir arızalanma durumu yaşadım. Ve bu arızalanma durumu yüzünden bisikleti bir türlü tamir edemedim. Ya tamir ettiğimi sanıyordum ama tam yola çıktım. Yokuşu tırmanıyorum. Arka teker dönmüyor bildiğin. Bir efor harcayacağım yere 20-25 efor harcamam gerekiyor. Dedim bunda bir bokluk var. Başladım otostopa. Bir dakika sonra çok tatlı bir çift durdu. İsmi Cem ve Zuhal. Size selam. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Onlar da işte Bodrum'a gidiyormuş. Ben de Bodrum'a gelmiş bulundum onlarla beraber. Hemen Bodrum'da bir bisikletçi buldum. Yarın da pazar. Gerçekten her şey son dakika halloldu. Ya onlar olmasaydı halledemeyecektim. Tekrardan çok sağ olun.
Yolum biraz uzadı ama şansım böyleymiş. Bir arkadaşım vardı. Son dakika onu aradım. Sağ olsun geri çevirmedi. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Ben Bodrum'a geldim ama tırmanma derdi bitmiyor ya bu işin. Fuck. Fethiye'ye geldim. Burada bir kamping buldum. Geceliği 30 liraymış. Ona girdim şimdi. Zaten sabah direkt yola çıkacağım. Elektrik falan da varmış. Kullanıp ayrılırım. Yarın yolculuk Kaş'a. Bugün zaten çok enerji harcamadım buraya gelmek için. Günün özeti. Bugün Bodrum'dan Fethiye'ye geldim. Araba kullanmam, yani Ege'den Akdeniz'e geçmek yani zorlu bir parkurdu. Bir de yani sürmemde sıkıntı yok. Sıkıntı Kaş'a geç kalacaktım. Bayram trafiğinde de o yolu sürmek istemedim açıkçası. Yani bayram gelmek üzere. O kadar kalabalık insanlar geliyor. Gerçekten tam bir korku hikayesi böyle. Bayram geliyor. Tatilciler sahilleri basacak. Ondan şey yaptım. Atladım geldim. BlaBlaCar'la. Bu kadar. İyi geceler. Bisikletim hazır. Dün akşam da şurada kaldım. Ama ön lastiğim sanki biraz inik gibi. Onu şişireceğim. Ön freni sıkacağım, sonra yola devam. Evet. Fethiye'den çıktım. Hava iğrenç. Akdeniz. Çok nemli Akdeniz. Bunlar çok bunaltıyor. Bugünün hedefi Kaş. Kaş'ın 97 kilometre olması beni dipten yaralamış durumda. Üzücü. Buradan yol alıyorum. Yine yanlış yola dönenler de bugün. Şimdi doğru yola dönmek için ormana girdim. Lan hep böyle yollar denk geliyor ya. Zaten taşlık. Bir de durmadan tırmanıyorsunuz. İğrenç bir yol, kimseye önermiyorum. Toprak yol bitti. Şimdi hafif asfalt, hafif toprak yol başladı. Ama bu işkence yol bitmek üzere. Yani yolun çirkin kısmı az kaldı. Halledeceğiz ya. Güzel yerler yine. Çevre yolundan iyi, asfalt sıcağından. Gittiğim yolun tozluluğunu yani sadece bisikletim anlatabilir ya. Şu hale bak.
Bacaklarım falan hep toz içinde. Şöyle bir yerde durdum. Bir dombili köfte. Yemeği fena değildi ya. Önerilir yani. Şöyle bir yerde işte yani. Çok rüzgarlı yol bugün. Gitmek biraz zor. Şu tarafta muhtarın yeri diye bir yer vardı. İşte buranın yerlileriyle konuştum. Yani buranın ağzını anlamak biraz zor. Çok garip bir muhabbet oldu. Palamut köyüne geldim. 40-50 kilometre kaldı işte. Halledeceğim onu da 1-2 saate. Palamut köyündeki çocuklar bana kavun ikram etti. Teşekkürler. Sağ olun. Kaş'a son 30 kilometre kaldı ama tam böyle o 30 kilometreyi gireceğim. Bir tabela var. Sağ Patara 3 kilometre diyor. Şimdi insan kafasına şey giriyor. Gelmişken görmeyeyim, zaten 3 kilometre var. Lanet olsun, gidip göreceğim şimdi. Bakalım Kaş'a nasıl gireceğim onu hiç bilmiyorum. Ama şimdi Patara kaç kere göreceğim. Zaten Ölüdeniz'i, Kelebekler Vadisi'ne atladım. Ama oraya daha önce gittim, ondan atladım. Ama buralara daha önce gelmedim. Göreyim ne olacak. Biraz fazla yoracak ama değer. Patara antik şehrine geldim ama ölüyorum. Çok güzel ama. Bayıldım. Patara'yı da kaçırmayın lan. Patara'ya da gelin bak. Gezmiş olan tavsiyesi, Patara'da güzel. Müze kart bir kere daha kendini gösterdi. Patara'ya da bedava girdim. Buradan müze kart sponsorum ablama teşekkür ediyorum. Karetta yumurtalarını şöyle gözükmüyor ama hiç aydınlık değil. Yumurtaların üstüne böyle kafes gibi bir şey yapmışlar insanlar ezmesin diye. Patara oldukça güzel bir yer. Ama insanların bu karşı olması üzücü. Kalabalık. Ben de ama burada bir kalabalığım. Ondan hiçbir şey de diyemem sonuçta. Ama kalabalıkta. Patara'nın hemen çıkışında incir ağacı buldum. Siz de gelirseniz yiyin abi. Son hız Patara'dan çıkıyorum. Patara'ya puanım 10 üzerinden 10. Tek sıkıntısı kalabalığı. Yolu da çok güzel. İçindeki tarihi eserler de inanılmaz. Bayıldım. Yolda kalırsanız yani akşam yemeği bu oluyor. Daha doğrusu yolda kalmak değil. Yolu uzatırsanız ve yani beslenmeniz gerekiyorsa yapacağınız hiçbir şey yok. Oturup konserve yiyorsunuz. Patara bitti abi. Şimdi Kaş'a doğru gidiyorum. Heyecanlı haldeyim. Bu korkunç tırmanışa geldim. 3,5 kilometre boyunca böyle tırmanıyorsunuz. Tırmanışı bir bitirdim. Şu gelen manzaraya bak ya. İnanılmaz. Kalkan inanılmaz güzel bir yer ya. Şuna baksanıza. Bayıldım. Çok güzel yerler. Bayılıyorum. Sana veda etmek üzücü kalkan.
Ama zorundayım. Bay bay. Son 25. Şu yolda sürmek o kadar güzel bir his ki. Gerçekten şu an turun 430. kilometresindeyim. Ama yani o 430 kilometre boyunca çektiğim o tüm çileler hepsine o kadar fazla değmiş durumda ki büyülenmiş hissediyorum. Taş. İnanın burası da inanılmaz güzel. Hatta buraya inebilirim. Ben Patara'ya 10 üzerinden 10 demiştim. Ama Kaputaş fena derecede solladı. İnanılmaz bir yer. Şimdi Kaş'a yetişmem lazım. Günaydın. Şimdi Kaş merkeze iniyorum. Orada bir kahvaltı yapacağım. Bay bay Kaş. Bay bay. Çok güzeldi. Günün ilk günceli. Kaş'tan çıkmak bu arada aşırı iğrenç çünkü 6-7 kilometre bir yokuş var ve çok dik bitmiyor. Başladık yine. Şu Red Bull arabalarından geçti. Red Bull verdiler ama bunları çekemedim. Kral hareketleri. Tırmanış bitti. 7 kilometre falan tırmandım. Çok zordu. Şimdi hafif bir iniş geldi ama kesin tekrar tırmanacağım. Şöyle göstereyim. Dağın en tepesinde bir opet var. Tırmanışın bittiği yerde. Orada suları falan fullledim. Biraz da yiyecek bir şey aldım. Yakıt olsun diye. 1,5-2 saat oradayım. Demre. Lastiğim patladı. Şimdi onu tamir edeceğim. Aynı lastiği ikinci kez tamir ediyorum. Önceki yamayı doğru yapmamış. Bugün bu açıdan çok kötü geçti yani. Durmadan bir aksaklık. Arka teker hani Didim'de şey olmuştu ya.
oynuyordu yerinden. O yine başıma geldi falan. Bugün çok uğraştım teknik aksaklıklarla. Ne demek biliyor musunuz? Şu mavi tabela bak. Yaklaşık 14 kilometre boyunca iniş var. Son 500. kilometresine son 500 metre. Çok korkunç bir yerdeyim. 3,5 atıyorum. ...500 kilometre yaptım. Çok zor bir gündü. Her şey üst üste ve ters bir şekilde üst üste geldi. Lastiğim patladı, yamam bitti, yedek lastik kullanmak zorunda kaldım. Acısıyla tatlısıyla 500 kilometre oldu. Bu haldeyim. Belki seneler sonra bakıp gülerim halime. Umarım gülecek halde olurum. Bu da gölgem. Ben de Emre'ye geldim. Suratım gözükmüyor ama bayağıdır gün sonu özeti çekmiyordum. Bir tane çekeyim dedim. Bugün Kaş'tan Demre'ye sürdüm. İlk 30 kilometresi zordu. Son 16'sı güzeldi çünkü full inişti. Yol çok üzücü bir yoldu ya. 3 kere falan lastiğim patladı. Onunla çok uğraştım. Malzemelerim bitti. Tamir malzemelerim. Endişeliyim. Yarın Olimpos'a gideceğim. Bugün enerjimi çok düşürdü. Yani sıkıntı geldiğim yol, harcadığım enerji değil. Yani sıkıntı diğer bazı günlerden daha talihsiz olması. Ama pişman değilim yani. Yaptığım her şeyden memnunum. Sadece bugün o kadar fazla şey dedim ki kendime. Çağatay sabret, sabret, sabret. Bunların hepsi yolun getirisi. Kendime sadece tüm gün bunu söyledim. Ve eğer yani bunu kendime demesem sanırım ulaşamazdım buraya kadar. Ben uyuyayım mı artık, dinleneyim. Yarın bir gün görüşürüz. Demre'de uyandım. İnanılmaz güzel bir su var diyeyim. Çadırım böyle. Şimdi eşyaları toplayacağım, sonra direkt yok. Evet, Demre'deyim. Bisiklete yama seti aldım. Saat daha 8 falan. Şimdi Olimpos'a doğru yol alıyorum. 5-6 saat sürecek Olimpos. Ondan sonrasına bakacağız. Aa, bir göl. Evet, burası da Beymenek Lagunu'ymuş. Çok güzel, buralarda çok güzelmiş. Yani tek farklı denize girilmiyor. Bir de turistik değil. Ama bu güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Finike Demre arasındaki yol inanılmaz. Bisikletçiler için 10 numara bir yol. Finike Demre arası. Tırmanışlarıyla, inişleriyle git gelli muazzam bir yol olur yani. Bisiklet kullanıp bu civarda olan bisiklet kullanmayanları da öneri. Arabayla bile güzel bir yoldur bura yani. Çok hoş bir yol. Şuna baksana da. 20 kilometre boyunca böyle gidiyor bu yol. Çok beğendim. Öneririm. Finike'nin girişi çok güzel. Şöyle 2-3 tane plaj var. Şurada bir tane var, şu bir tane. Onun birkaç kilometre gerisinde de bir tane var. Sevdim yani, Finike'nin girişi en azından güzel. Finike'de duş buldum. Bir duş aldım. Temiz ve iyiyim şu an. Bugün ilk 25 kilometresi bitti. 35-40 kilometre civarı kaldı. Ondan sonra tekrardan kampa geçeceğim. Bugün hedefi Olimpos. Çocuk nereye? Çocuk. Vallahi ben Olimpos'a gidiyorum. Arkadaşla da yolda karşılaştık. Devam edeceksin, doğru mu? Abi, belki... Şu an Olimpos yolundayım. Şurası da Opet. Bir su molası vereceğim. Sonra basacağım. Adil diye bir arkadaşla tanıştım. Adil'e el salla. Kumluca'ya doğru gidiyordum. Adil düdük çaldı. Tanıştık. İyi dedi, ben de geleyim Olimpos'a. Şimdi Olimpos'a gidiyoruz. Olimpos'a tırmanan yokuşa geldik. 7 kilometre. Adil'le tırmanıyoruz. Olimpos'a 20 kilometre kaldı. Evet, Ozan abiyle tanıştık. Abi var mı bir notun? El sallıyor, tamam, o da olur. 6 kilometrede tırmanıyoruz. Şimdi 2 kilometre falan kaldı. Sonra full iniş. Acayip rahat. Olimpos'a geldim. Ben Olimpos'a geldim. Bugün biraz hızlı sürdüm. Yolda tanıştım. Adil denen çocuk bayağı hızlı sürüyor. Onun tempoya uyacağım derken akşam olmadan vardım. Bir tane kamping buldum, oraya yerleşeceğim şimdi. Sonra denize gideceğim. Sonra çamaşır falan yıkama, öyle 2-3 ıvır zıvır var. Öyle yani. Burası zaten çok güzel bir yer, Olimpos. Bilindik bir yer benim için. Yani aslında bugün devam edebilirdim ama bugüne bir yani 75 kilometre gayet yeterli bence. Çok da abartmanın bir lüzumu yok. Öyle. 75 kilometreyi de bayağı hızlı aldım ha. Saat şu an 3, sabah 9'da mı ne yola çıktım. Bana göre hızlı. Ayakkabılarım beni yarı yolda bıraktı. Üzücü. Ben 26 mı verdim geriye?
Burada insanlar tüm gün reggae dinleyip yatıyorlar. İnanılmaz bir yer. Gerçekten ne kadar bu bungalovdur, pansiyondur falan varsa hepsinde reggae çalıyor. Ve hepsinde insanlar yatıyor. Çok başarılı bir yer. Post'tan çıkış yapıyorum. Çıkış yapıyorum. Güne böyle bir yokuşla başlamazsın ya. Kilometrelerdir tırmanıyorum. Bitmiyor. Çok yordu beni ya. Üf. Kahvaltı bile yapamadım daha. Bir de bisikletin avantajsızlığı çok fazla. Gördüğünüz gibi benim şurada tek disk var. Disk mi denir? Dişli denir. Ondan bisiklet beni çok yoruyor. Bu dağları bitirmek benim için oldukça zor. Bir şey söyleyeyim mi? Su dünyadaki en değerli şey ya. Gerçekten. Bazen işte böyle sabah market falan bulamayınca suyum çok az kalıyor. Ve o zaman suyun değerini o kadar anlıyorum ki. Susuzluk falan çok zor bir şey. Bu arada dün gün özeti çekmeyi unutmuşum. Olimpos kamp yapmak için 10 numara bir yer. Geceleri buz gibi oluyor. Tüm tur boyunca uyku tulumuyla uyuduğum nadir yerlerdendi. Gece böyle bir sürü yıldız oluyor. Oldukça güzel bir yer. Sakindi de böyle rahat rahat uyudum. Kaldığım kamping bu arada o kadar iyiydi ki bayıldım. Tuvaletler temiz, duşlar temiz, Wi-Fi'yi iyi. Elektrik seçenekleri biraz azdı ama bulduğum fişte de powerbank'imi şarj ettim. Yani 10 numara bir kamping yapmışlar. Çok bayıldım. Öyle. Kahvaltı olarak. Bakın bunlar işte açtığım dağlar. Şuradan şöyle şunlar. Bunları açacağım diye ilginç bir sabah oldu benim için. Kahvaltım, dondurma ve ice. Kemer! Antalya'ya 43 kilometre kaldı. Benim bugün en az 100-200 sürmem lazım ki. Tünel! Tünelden sağlam çıktım. Oh! Çok güzel. Sonunda. Bisiklet yolu buldum, onda kullanıyorum. Bisiklet biraz daha hızlı gidiyor. Böyle güzel bir yol. Konyaaltı burası. Harbi güzel yapmışlar Konyaaltı'nı. Bayağı güzel yapmışlar hem de. Numara 5 yıldız sahil yapmışlar. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Konyaaltı. Antalya çıkışında şu totele gelin. Adam bana o kadar fazla yolluk verdi ki. Kuru yemiş verdi. 2 litre su verdi. Bu adam yani kral.
Gelirseniz bu petrole gelin. Çünkü bana çok yardımı dokundu. Çok da iyi insanlar. O kadar. Abi Antalya tüm yol boyunca en boktan trafikli şehirde. Bittiği için seviniyorum yani. İşkenceydin Antalya. Bayram trafiği başladı. Ben bugün saatlerdir sürüyorum. İnanılmaz bir gün. Bugün 120 kilometreyi kesin geçtim de. Yani 120-130 kilometre oldu bugün ya. İnanılmaz bir gün. Ve daha 20 kilometrem falan var. Çünkü kamp yapacak hiçbir yer yok. Güneş batmak üzere. Basabildiğim kadar basmam lazım bugün. Bacaklarım beni artık öldürecek böyle. Hala yollardayım. Ulan Manavgat ne uzak yermiş. Of. Abi bugün 150 kilometre sürdüm şu an. Öldüm ya. Bugün öldürdü beni. Dayanacağım. Son 10. Kalbim koşa uçmuş. Sen kurtulamamışsan. O seni unutmuş. Sen unutamamışsan. Haydi gel. Ne varsa haydi geçelim. Derdini al. Haydi. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi şöyle. Gözümden akan yağmurlar. Ben Side'deyim. Dün 160-170 kilometre civarı sürdüm. Yol düz olunca burada kuzenim yaşıyor. Onun evine geldim. Bugün burada kalacağım. Bir bacaklarım dinlensin. Yarın tekrar basıyorum. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Çıktım. Saat şu an 8.50 civarı. O 8.30'daymış. Bugün hızlı bir şekilde Mersin yönüne doğru sürebildiğim kadar. Ne kadar sürerim bilmiyorum.
Bakalım, umarım verimli bir gün olur. Yol bitmiyor. Dümdüz bir yol ama bitmiyor. Evet, 800. kilometreme girmek üzereyim. Karışık duygular içerisindeyim şu an. Son 500 metre. Yordu be. Evet, az önce 800'ünü doldurdum. Kendimi yaşlanmış ama hiç büyümemiş hissediyorum. ...800 kilometre gerçekten az değil ya. Az kaldı Alanya'ya ama giremedim bir türlü. Şimdilik yol fena değil. İdare eder. Bizim Ozan abiyi aradım. Şu yolda karşılaşıp durduğum abi. Dedim abi neredesin? Yolda mısın? O da Alanya'da kalmış. O da muhtemelen benim gibi yaptı bir gün. İnanılmaz abandı. Onun sonucu olarak da bir gün kalmak zorunda kaldı diye düşünüyorum. Alanya! Paraşüt! Hem de deli gibi iniyor. Bak bak bak. Ev çok güzel. Güle güle kullanın her kimse. Gerçekten çok başarılı bir ev. Bugün geçmiyor ya. Günün 70-80 böyle bir kilometresindeyim ama gün akmıyor yani. Yol dümdüz, sıfır atraksiyon. Of. Ay ay. En azından böyle sadece düzlüğü geçsem bile o kadar yeter ki, çünkü çok sıkıcı ya. İnanılmaz sıkıcı bir yol. Neyse, ayarlayacağım bir şeyler. Yeter. Artık o kadar uzun süredir yoldayım ki ...221 kilometrem kaldı. O kadar çok değil aslında. Ve bugün daha saat çok erken. Mesela bugün 80 yapsam üf. Yarın uçarım yani. Ama vücudum artık diyor ki bırak, 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 yetti bu olay sana. Pes et. Mental olarak da başarısız. Şurada hiçbir şey kalmadı ya. Ama o kadar zor geliyor ki sürmek.
Anamur'a gidebileyim bugün. Başka bir dileğim yok. Antalya ne sikik memleketmiş ya. Yani doğu batı yönü arasında, daha doğrusu batı doğu diyeyim, benim gittiğim yön arasında memleketten çıkmanız imkansız ya. Korkunç. Leş. Yani bu kadar uzun bir şehir olamaz ya. Acayip pes edesim var. Yani şu an otostop çeksem biri alsa gitse kafasındayım. Ah. Yordu ya, gerçekten yordu. Kilometreye iğrenç bir tırmanış daha. Gidiyoruz. Son 10 metre. Ve 900. İğrenç. Sevinemiyorum bile ya. Çok acı var vücudumda şu an. Tırmanmaya devam. Şuna bak. Uçsuz bucaksız bitmiyor deniz. İğrenç bir güneş var. Nem var. Ama sürüyoruz, bakalım nereye varacağız bugün. Turun son günü. Geldim sonunda. Of. Ve Çato ile yol nereye giderse macerası turun 930. kilometresinde bisikletimin bozulmasıyla ve bacaklarımın artık pes etmesiyle son buldu. Bu turu yapma sebebim tamamen seyahat özgürlüğünü kanıtlamaktı. Maalesef vize başvurum reddedilmişti ve seyahat özgürlüğümün devletler tarafından elimde olmayan bir şekilde kısıtlanması çok sinirimi bozmuştu ve ben de böyle bir şey yaparak seyahat özgürlüğünün kimse tarafından kısıtlanmaması gerektiğini yansıtmak istedim. Umarım bir gün tekrardan yaptığım bir serinin sebebi özgürlüğümün kısıtlanması olmaz. Bu işi sadece sevdiğim için yapmaya devam ederim. Çato ile yol nereye giderse burada bitiyor. Hayatımın en güzel maceralarından biriydi. Çok güzel bir tecrübeydi. Hoşça kalın. Yeah.